Efendim kendisine tayin edilmesi istenen kulvarlarda siyaset kendisine gelecek kaygısıyla önümüzdeki seçimleri dizayn etme hevesi var. O yüzden önce siyasetin gündemini konuşmaya heves ettiği şeylere dokunmam lazım. Birkaç şey arz etmem lazım. CHP'ye İstanbul İl Örgütü üzerinden atanan kayyumla alakalı bir irade beyan etmemiz lazım. Çünkü tartışma her geçen gün farklı bir mecraya evriliyor. Bilinmesini istediğimiz şey şu: siyasetin özellikle son dönemlerde eline geçirmiş olduğu imkanları muhalefeti dizayn etme hevesine dönüştürdüğü bir süreç gibi algıladığımız uygulamaları var. Efendim muhalefetin de suçlanacağı yerler var. Bu karşılıklı suçlamalar içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'na ilgili maddelere, siyasi partiler kanunun ilgili maddelerine yaslanarak herkesin ben haklıyım deme fırsatı bulduğu bir siyasi tartışma alanı var. Kimisi Yüksek Seçim Kurulu'na atıf yaparak bu yaptığınız hukuki değil diyor. Kimisi partiler kanununa yaslanarak, anayasaya yaslanarak bu yaptığınızın hukuk karşılığı var diyor. Orada herkesin kendisine ait işte bu olabilir diyebildiği, buradan mümkündür diye yorumlayabildiği, hukuki boşluk var ama bu boşluk şu maddelerle doluyor diye savunabildiği bir alan var. Orada bir şey var. Anahtar Parti bir şey vurguluyor. Seçmen iradesiyle ilgili muhafaza hassasiyetini asla kaybetmememiz lazım. Ne olursa olur, seçmenin iradesi gölge altında bırakılamaz. Seçmen sandığa küstürülemez. Bizim şu anda seçmenin sandığa küsmesinden doğacak boşluğu neyin dolduracağına dair endişelerimiz var. O yüzden muhalefete de söz söylerken, ikazlarda bulunurken bir tek hassasiyetimiz var: kaosa dönmesin itirazlarımız, demokrasiye, hukuka dair hassasiyetlerimiz kanun tanımazlığa dönmesin. Devletin de seçilmiş olmaktan, hükümetin de kendisine ait zannettiği hisseleri seçilmiş olmamı her şeyi yapma yetkisi gibi kullandırım hevesini de kontrol etmemiz lazım. Son dönem özellikle hükümet, şunun anlaşılmasını sağlamalıyız: niçin bu tartışmalar var? Niçin hükümete karşı, hükümetin uygulamalarına karşı keyfilik ihsas ettiriyoruz biz? Niçin hükümeti her yaptığında siyaseti dizayn etme, siyaset marifetiyle, yargı marifetiyle siyaset alanını temizleme hevesinde görüyoruz? Niçin bu suçlamalara konu olduğunu hükümetin doğru anlaması lazım. Özellikle 2017 referandumundan sonra tecrübe ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yargı üzerinde oluşturduğu bir ağırlık var. Siyasallaşan bir ağırlık. Bu ağırlığın uygulamada hükümetin avantajına dönecek şekilde kullanılmasından bıkmış bir muhalefet itirazı var. Yani HSK'nın belirlenmesinden, Anayasa Mahkemesi üzerindeki hassasiyet ve hakimiyetten hükümetin diline vuran, ben istersem bana uygunsa, benim vizyonuma uygunsa uyabilirim, benim vizyonuma uygun değilse uymuyorum şeklinde ifadesini bulan uygulamaları var. Yani bunun açık ifadesi bile var. Video hazırsa arkadaşlarımız göstersinler. Bunu görmeniz lazım. Anayasa Mahkemesi sessiz kalırım. O kadar. Bu şekilde bir karar onu kabul etmek bunu görmesi lazım. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Ve verdiği kararı da sadece uymuyorum, saygıda duymuyorum. Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygıda duymuyorum. Şimdi burada ifadesini bulan şey hükümetin iradesi. Hükümet iradesi olunca bu bir kaos iradesi olmuyor. Ama aynı sözü muhalefet söyleyince muhalefete diyorlar ki siz ne kanun tanımaz insanlarsınız. Bunların ortadan kalkabileceği sistem, demokratik hukuk sistemi kurulması için aslında parlamento var. Millet iradesi o yüzden milletvekilleri vasıtasıyla yasama meclisini inşa ediyor. Yasama memlekette kanun boşluklarını hukukla, adaletle dolduracak düzenlemeleri yapmak için var. O yüzden biz bu süreç içerisinde hükümetin şunu anlamasını sağlamaya çalışıyoruz: tutarsızlık suçlamamızın merkezinde hükümeti vatandaş nezdinde itibarsız hale getiren bir pozisyonu var hükümetin. Ne o efendim? 2023 seçimlerini bugün kayyum atamaya heves ettikleri, bugün kayyum atanacak oldukları sürecin savunanı durumunda olan hükümet 2023 seçimlerini bunun tam tersini diyerek kazandı. 2023 seçimlerinde CHP'ye
Siz kent uzlaşısı yapıyorsunuz. Yahut daha önceki seçimde siz Öcalan'la, Kandil'le muhatap olup onlarla bir süreç yönetiyorsunuz. Yasama meclisinin üstüne, Cumhurbaşkanlığı makamına terörün gölgesini düşürüyorsunuz suçlamasıyla seçim kazanmış hükümet. Şimdi bunun tam tersine bir hassasiyet gösterip başka bir şey yapıyor. O yüzden vatandaş nezdinde bu ilkesiz siyaset töhmet altında kaldı. Yani hükümetin ahlaki üstünlüğü kalmadı. Bu ahlaki üstünlüğü kalmaz ilkesiz siyaset bugün siyasete ilke hatırlatmak anlamında buyurgan, bağırgan, parmak sallayan bir edayla kanuna uyun, kurala uyun deyince boşa düştü. Biraz daha sadeleştireyim, milletin anlayabileceği hale getireyim. Çocuklarımızın katiliyle iş tutuyorsunuz diyorlardı CHP'ye. Evlatlarımızın katilinden medet umuyorsunuz diyorlardı CHP'ye. Bu seçimi kazanmak için evlatlarımızın katilleriyle beraber seçim planlıyorsunuz diyorlardı CHP'ye. Sonra seçimi kazandılar bu hassasiyetle. Şimdi çocuklarımızın katilinden bir kurucu önder çıkardılar. Çocuklarımızın katiline kurucu önder diyorlar. Kurucu önderin partisine de kayyum atamaya çalışıyorlar. Bu saçmalığı vatandaş anlamadığı için size itiraz ediyor. Bir daha tekrarlıyorum. Çocuklarımızın katilinden kurucu önder çıkardınız. Kurucu önderin partisine kayyum atamaya çalışıyorsunuz. Saçmalığını anlamaya çalışıyor seçmen. Bu ahlaki üstünlüğü kaybettiğiniz yerdeki tutarsızlık seçmen itirazının da yaptığınız işin efendim kanunu var, maddesi var falan ama vicdanı yok, ölçüsü yok, ilkesi yok itirazına konu oluyor. Dolayısıyla bu tutarsızlığı ortadan kaldırmadığınız müddetçe yaptıklarınızın hepsi yargıya siyasetin gölgesini düşürmüş olacaktır. Düşünün, Ahmet Türk cezaevindeydi, dışarı çıkarıldı. Düşünün, kayyum atandı belediyesine. Sonra kayyum atandı, kanunen kayyum atandı Ahmet Türk'ün belediyesine. Ahmet Türk cezaevindeydi. Sonra çıktı. Hastalığı, sağlık sorunları sebebiyle çıkarıldı. Evinde, hani son günlerini evinde geçirsin diye 3 seçim daha kazandı çıktıktan sonra. Sonra yine kayyum atandı. Sonra bu kayyum atanmış belediyenin yerine Ahmet Türk şu anda yürütülen sürecin, terörsüz Türkiye sürecinin müzakerecisi oldu. Bu arada siz bütün bunları yapıp kanun diyorsunuz vatandaşınıza, kural diyorsunuz vatandaşınıza, hukuk diyorsunuz vatandaşınıza, uyun diyorsunuz vatandaşınıza. Vatandaş da size ilkesizliğinizle, ölçüsüzlüğünüzle, heveslerinizle anlamsız bakıyor. Sonra vatandaşınıza da itiraz ettiği için ya siz ne kanun tanımaz insanlarsınız diyorsunuz. O yüzden ben basın toplantım belki size bir ayna olsun diye bunları hatırlatmak hassasiyetiyle söylediklerimden ibaret olsun istiyorum. Şunun için mühim. Efendim CHP'nin kanun böyledir, adil değildir, uymuyorum tavrı da sokakları daha kriminal hale getirebilir endişesi taşıyoruz. Muhalefet iktidarın keyfiliğine itirazda ilkeli ölçülü yerde durmak zorundadır. Ahlaki üstünlüğü kaybetmemek zorundadır. Biz iktidarı keyfi uygulamalarıyla tenkit ediyorsak bu keyfiliğin karşısında hukukla durmak zorundayız. Hukuksuzlukta duramayız. Hukuksuzlukla yahut hukuksuzluk oluşacak yerlerde biz görünemeyiz. O zaman millet daha iyisi mümkündür iddiamızı bizimle birleştiremez. Yani hukuka riayetsizlikle memleketin umuduna yürünemez. O yüzden kanunsuzluk varsa, hukuksuzluk varsa bununla mücadeleyi yasal zeminde yapmak hassasiyetimiz vardır. Ona da dikkat edilmesi lazım. Bunu neyle birleştireyim? Bunu şununla birleştireyim. 16 yaşında eline silah almış, tekbir getirerek 2 vatan evladını şehit etmiş. Bunun sebep olduğu bir şeyi de sorgulamalıyız. Yani bu kaos ortamı oluşursa memleketteki bu belirsizlikten nemalanacak, fırsat kollayan bir dünya uyuyan hücre olabilir bu memlekette. Bizim misafirlerimizin içerisinde kaç tane el muhaberat ajanı var bilmeyiz. Bizim bugün Türkiye'de ikamet eden, kaçak yollarla gelen yahut sınırlarda kontrolsüzlükten buralara gelen, Afganistan'dan buralara kadar gelebilen, İran'dan geçebilen ne kadar kayıtsız, kuyutsuz ve tehlike hattında insan var bilmiyoruz. Dolayısıyla hukuksuzluğun oluştuğu, kaosun oluştuğu iklimlerde buraları doldurabilecek çok fazla uyuyan hücre vardır. Buna da çok dikkat edilmesi gerekir. Yani bu ferdi bir terör faaliyeti gibi algılanmamalıdır. Mutlaka teyakkuzda olunmalıdır. Yani sınırlarımız kevgire döndü. 4-5 milyon kayıtsız kuyutsuz insanın dolaştığı bir memleketiz. Silah tecrübesi olan, savaş tecrübesi olan, coğrafya ve dayanıklılıkları yürüdükleri güzergahlardan bile aslında mukayese edilebilecek olan bu kadar unsurun
bizim memleketimizde elini kolunu sallayarak geziyor olmasının güvenlik anlamında tedbirleri alınmak zorundadır. Yani şu anda ortamda bir şey yok, şu anda kontrol altında falan diyor olabilirsiniz ama siz kontrol ettiğiniz için değil, bir şey yapılmadığı için belki öyledir. O yüzden dikkat edilmesi lazım. Bu kayyum meselesi belki son tahlilde bizim Anahtar Parti hassasiyetimiz. Efendim diyorsunuz ki seçmen iradesi gölgelendi. Bunlarla ilgili bir süre tahdidi konulması lazım. Eğer süre tahdidi konmazsa 2 yıl sonra efendim bu kadar olup biten hadise ve karardan sonra bir itiraz seçmen iradesini gölgeleyebiliyorsa geriye dönük itirazlarla, ki bugün herhalde İYİ Parti de öyle bir şey söylüyordu zannediyorum. Onlar da başvuracaklar. 2017 referandumu için itiraz ediyorlarmış. Şimdi geriye dönük bir süre tahdidi de yoksa bu memleketi bu kaosa taşır işte. Yani 2017 referandumu iptal edilince o referandumdan sonra doğan yetkilerle imzalanmış her şey boşa düşecektir o zaman. Dolayısıyla bir süre tahdidi, yasal düzenlemeler yapılmalı. Seçmen öyle aklına esenin, işte benim aklıma esti, ben işte 5 sene önce böyle bir mağduriyet yaşamıştımdan bu tür bir mağduriyetin çıkması engellenmelidir. Durduğumuz nokta burası, bilinsin. Efendim kayyumlarla ilgili de son tahlilde millet iradesinin 2028 seçimlerinde Anahtar Parti'yi millet iradesinin kayyumu olarak iktidara getirmesi gerektiğini düşünürüz. Ona hazırlanıyoruz. Millet kayyum atamalıdır. Millet iradesi kayyum atamalıdır. Millet iradesini memleketteki hukuksuzluklara, adaletsizliklere, nezaketsizliklere, merhametsizliklere, ne varsa ölçüsüzlüklere kayyum olarak seçimde atayacaktır. Egemenlik eğer milletinse ki milletindir. İrade milletinse ki milletindir. Egemenlik, irade seçimlerde memlekete Anahtar Parti inşallah adaletin, demokrasinin, üretimin, yaşanabilir bir Türkiye'nin iradesi anlamında memleketin hakkını, hukukunu muhafaza edecek kayyum anlamında inşallah Anahtar Parti atar diye ümidimiz var, gayretimiz var.